Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimize şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 9 ve 9'un katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için şöyle 18, 20 ilmek alacağım şişime. 20 ilmekle modelimi kuracağım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 model kurmak için 2 de kenar ilmek ekledim. Toplamda 20 ilmeğim var şişimde. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Bir düz, bir ters, bir düz olarak 9 ilmeğimi pirinç örgü yapacağım. Ters, düz, bir ters, bir düz, bir ters ilmek. Bakalım kaç ilmek ördük? 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmekle tamamladım pirinç örgü olan kısmını. Daha sonrasındaki 9 ilmeğimde de farklı işlem yapacağım. Bir düz ilmek ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Yine 2 ilmeği düz örerek sola doğru kestim. 4 tane ajur yaptık. Bakın burada 1, 2, 3, 4. 4 tane ajurdan sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Şu 9 ilmek pirinç örgü oluyor. 9 ilmek ajurlu. Daha sonra ikinci model kurulumunda bunlar yer değiştirilecek. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ajurlu kısmı ters örüyorum. 9 ilmeği ters örüyorum. Ajur yaptığım 9 ilmeğimi arka yüzünde ters örüyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeği ters olarak ördüm. Pirinç olan kısma geldiğimde sıradaki ilmeğim ters. Ters olan ilmeğini düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters olanı düz, düz olanı ters olarak örerek devam edelim. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 9 ilmeğim pirinç örgümüz. Burada şimdi ters ilmeğimiz var. Bunu düz örüyorum. Tersi düz, düzü ters. Pirinç örgüde böyle yapıyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde de ön yüzünde de ilmeğimiz tersse düz örüyoruz, düzse ters örüyoruz.
düz. Kaç ilmek oldu? 2, 4, 6, 7, 8. ilmek ve 9. ilmeği de düz ördüm. Pirinç bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ajurlu bölüme gelince 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir doladım. Bu ilmek ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırada 4 ajur yapmıştık. Üçüncü sırada ajurumuz 3 tane oldu. Bakın 1, 2, 3 ajur yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ajurlu kısmı ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu kısmımı ters olarak örüyorum. Pirinç kısmını da biliyorsunuz zaten düzü düz, düzü ters, tersi düz olarak öreceğiz. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ilmek ters ördüm. Pirinçli kısmı bakın sıradaki ters, bunu düz örüyorum. Bir sonrakini ters, düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Pirinçli 9 ilmeğimi de tamamladım. 5. sıra ön yüzünde pirinçleri yine aynı şekilde yapıyoruz. Tersimizi düz, düzümüzü ters. Ters ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi ters ördüm. 9 ilmeği bu şekilde tamamlayalım. 2, 4, 6, 8. Evet, 9 ilmeği tamamladım. Ajurlu kısma gelince şimdi 2 ajur yapacağız. 1, 2, ilk 3 ilmeğimi düz ördüm. Şu kestiğim ilmeğe gelince önce bir doladım. Daha sonra bu ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm sola doğru. Bir doladım. Bu 2 ilmeğimi aldım. Düz örerek kestim. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu bölümümü yine ters örerek devam ediyorum. İki, 4, 6, 7, 8, 9 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. Şimdi pirinç örgüye geldim. Ters olan ilmeğimi düz, düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Pirinçli olan kısmı bu şekilde devam ediyor. Şurada ilmeğim tellendi herhalde, onu hemen düzelteyim. Evet, bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düzle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6 sırayı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pirinçli 9 ilmeğimi gelince ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olan ilmeğimi ters ördüm. Ve 9 ilmeği bu şekilde tamamlıyorum. Dokuz ilmeği tamamladım pirinç örgüyle. Ajurlu kısma gelince 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir doladım.
Şu kestiğim ilmek ve arkasındakini de alarak tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 ilmek düzümüz var. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın ajurumuzu tek ilmeğe düşürdük. 4 ajurla başladık. Şu anda tek ajur yaptık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu olan 9 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzünde bu ajurluda farklı işlemimiz yoktur. Sadece ters olarak örelim. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğimi ters ördüm. Pirinç örgüye gelince sıradaki ilmeğim ters, düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pirinçli 9 ilmeğimizi ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olanı ters ördüm. Tersler düz, düzler ters. 9 ilmeğimizi bu şekilde ayarlıyoruz. Evet. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeği pirinç örgü yaptım. Ajurlu 9 ilmeğe gelince bunları düz örüyorum. 9. sıra ön yüzündeyiz. Düz olarak örüyorum ajurlu kısmı. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın 9 ilmek düz ördüm burada. 10. sıra arka yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmek ters, ajurlu olan kutucuğun 9 ilmek ters örüyorum burada. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeği tamamladım. Pirinçli olan kutucuğa gelince ters olan ilmeğimi düz ördüm. Düz olanı ters, ters olanı düz. Arka yüzünde de ön yüzünde de pirinç örgümüz bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Düz olan ilmeği ters örüyoruz. Ters olan ilmeği düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 10. sırayı tamamladım. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir sıra düz örüyorum. Pirinç olan 9 ilmeğimi de ajurlu olanı da düz örerek devam ediyorum. 11. sıra ön yüzündeyiz. Hepsini düz ördüm. Diğer kutucukta da aynı şekilde düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. On ikinci sıra arka yüzündeyim. Modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da yapınca kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bakın bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 12 sıradan oluşmakta. Şimdi ikinci model kurulumunda ajurlu kısmı buraya yapacağız. Pirinç örgüyü de ajurun üstüne kuracağız. Bu kutucuklar yer değiştirecek. Aynı şekilde ama yerlerini değiştirerek yapacağız.
İsterseniz onun da ilk sırasını beraber başlayalım. İkinci model kurulumunda birinci sıra arkadaşlar. Şu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. 4 tane ajur yapıyoruz burada. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. 4 tane ajur yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ajuru bu tarafa kaydırmış oldum. Pirinç örgünün üzerine ajurlu kısmı kaydırdık. Bakın. Daha sonra şu ajurlu kısma da pirinç uygulayacağız. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ilmekle bitirdim. Bu 9 ilmeğimi de pirinç örgü başladım. Yani bakın kaydırmış olduk. Buraya ajuru başladık. Bu tarafa pirinç örgümüzü başladık. İkinci model kurulumunun birinci sırasını yaptık bu şekilde. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Ajurlu kısmı bakın burada nasıl yaptıysak aynı öyle devam edecek. Sadece yer değişikliği yaptık arkadaşlar. Modelimiz böyle arkadaşlar. 12 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda 9 ve 9'un katları artı 2. Evet, bunu beraber yaptık arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Bunu lastiksiz başladık. Daha önce yaptığımı da bir ters bir düz hazır lastik olarak uyguladım. Kanalımda var bu lastiğin yapımı arkadaşlar. İsterseniz linkini yorumlar kısmına bırakabilirim. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Bakın kutucuklar yer değiştiriyor. İkinci model kurulumunda pirinç olan kutucuğun üstüne ajurluyu başlıyoruz. Bu şekilde yer değiştirmiş oluyor. Evet, bakın gayet güzel ve şöyle gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yetişkin örgüleri daha uygun aslında bu modele. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Bunu şal yapımında kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay ve güzel gösterişli bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntümüz var arka yüzünde. O da gayet güzel ve temiz bir görüntü. Ön yüzünden de bu şekilde. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu lastiğe de bakın tam bir uyum sağladı. Şu geçişler şöyle özellikle gayet güzel durdu. Evet. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.